Merhaba arkadaşlar. Yine sizlerle birlikteyim. Bugün bu videoda bomba gibi bir eklentiyle karşınızdayım. Özellikle de e-ticaret yapanlar için ve e-ticaret yapıp da yurt dışına ürün satanlar için ilginç bir eklenti. Aslında ilginç derken normalde piyasada bu eklentiden çok var. WordPress'in bayağı bir eklentisi var ama bunu ben çok detaylı olarak inceledim. Hatta Instagram'dan bir arkadaşımız, bir takipçimiz yazdı. Böyle bir eklenti var mıdır? Nasıl bir eklenti? Yani döviz kuru çevirici ama bölgelere göre de çevirecek tabii ki. Yani ülkelere göre çevirecek bir eklenti var mıdır diye. Bu eklentiyi buldum. Bunu bir araştırdım. İşte üzerinde çalıştım ettim falan derken bayağı hoşuma gitti. Güzel çalışıyor. İlginç bir eklenti. Çok fazla özelliği var. Acayip özellikleri var. Ücretsiz sürümünde de zaten deneyeceğiz, göreceğiz, bakacağız falan ama ücretli sürümünde de artı tabii ki özellikler de eklenecek. Eklentimiz güzel. Para birimi değiştiricisi, kur çeviricisi diyebiliriz buna da tabii ki. Dediğim gibi özellikle de e-ticaret işiyle uğraşanlar, özellikle yani yurt dışına satanlar falan, böyle döviz getirenler, döviz kazanmak isteyenler, işte Türkiye'de de ayrıyetten hem Türkiye'de de satış yapacak hem de sattığı ürünü yurt dışına farklı fiyatlarla da satabilecek arkadaşlar. Böyle bir eklenti buldum. İnceleyeceğiz. Eklentimize geçeceğiz. Ben demosunu falan da yaptım. Şimdi geliştiricinin bir WordPress sayfasına, bir ofisiyel sayfasına geçelim. Fiyatına falan bakalım. Ondan sonra da zaten uygulamaya geçeriz. Hadi bakalım şimdi. Hadi bakalım. Kullanacağımız eklenti arkadaşlar. Bu tabii ki İngilizcesi. Bu WordPress sayfası. WordPress sayfası, hemen Türkçesine de geçelim. Türkçesi de bu Fox WooCommerce için para birimi değiştirici profesyoneli demiş. Eklentinin ismi bu. Türkçe'ye çevrilmiş hali tabii ki. Şimdi baştan söyleyeyim, bu video biraz uzun olabilir arkadaşlar. Neden? Dediğim gibi biraz fazla işlemler yapacağız. Başta karışık gibi gelebilir ama ben elimden geldiğince detaylı anlatacağım. Çünkü başta ben de yani öğrenirken falan biraz zorlandım. Bu videoyla artı geliştiricinin yapmış olduğu videolar da var. Yani biraz eski tabii ki. YouTube'da da bu eklentiyi aratıp gene faydalanabilirsiniz. Başka videolarda seyredebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu tabii ki açıklamalar kısmına, bu sayfanın açıklamalar kısmına koyacağım. YouTube'da videomuzun açıklamalar kısmına koyacağım bu sayfaların linklerini. Lütfen arkadaşlar okuyun. Böyle bir eklentiye ihtiyacınız varsa da önce ücretsiz sürümünü, yani işte onu yükleyin ki bir deneyin, bir bakın, kendinizi bir ölçün. Ayarlara bakın, işte geliştiricinin yazılarına bakın. Ondan sonra zaten alım aşamasına, eğer ihtiyacınız varsa diyorum tabii ki. Ücretsiz sürümünde şöyle bir şey var. Şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar en fazla 2 tane para birimi ekleyebiliyoruz. Yani bir Türk lirası artı biz örnek olarak Avrupa ülkesine satacağız. Avrupa ülkesine de euro olarak tabii ki ben ayarlayacağım. Ama siz farklı, işte dediğim gibi, yani euro, dolar, işte ne bileyim başka para birimini de kullanıyorsanız, işte ihtiyacınız varsa da ücretli sürümünü almanız gerekiyor ne yazık ki. Bu eklenti için diyorum ama farklı eklentiler varsa bilmiyorum. Hani onlara da bakmak lazım. Belki de ücretsiz olup da 3-4 tane böyle ücretsiz para birimi destekleyen yerler vardır, eklentilerde vardır tabii ki. Şimdi onu söyleyeyim baştan tabii ki. 2 tane para birimi ekleyebiliyoruz. Yani ücretsiz sürümde bu var tabii ki. Bu sayfaları lütfen okuyun arkadaşlar. Gerçekten okuyun. En güzel özelliklerinden biri de bu. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Aslında eklentiyi 2 şekilde kullanabiliyoruz. Nasıl kullanabiliyoruz? Bir, para birimi değiştiricisi olarak birden fazla para birimi kullanırsanız şayet sitede, sayfanızda, işte dolar, euro, Türk lirası artı işte ne bileyim ne var, sterlin olabilir. Şimdi bunlarda mesela ziyaret eden misafir, müşteri geldiğinde sayfada bu para birimleri arasında değiştirebiliyor. İsterse Türk parası olarak, artık ne ödemek istiyorsa, euro olarak ödemek ister, sterlin olarak, işte pound olarak, neyse, ya da işte dolar olarak. Bu şekilde bir fırsat verebiliyorsunuz. Öyle diyeyim size. İkincisi, ya da standart olarak, sabit olarak şöyle bir şey yapabilirsiniz. Belli bir para birimlerine, yani kurlara göre fiyat oluşturup yalnızca o, yani değiştiremeyecek tabii ki. Neden değiştiremeyecek? Girdiği ülkenin para birimi olarak mesela o otomatikman karşısına çıkacak. Ondan sonra da o para birimi üzerinden alışveriş yapacak. Böyle bir olay var. Artı bir dediğim gibi şey var. Yani Türkiye'de, şimdi biz tabii ki Türkiye'de e-ticaret sayfamızda yapacağız bunu. Türkiye'de ürün fiyatıyla dışarıya sattığınız ürün fiyatlarını farklı olarak da gösterebileceksiniz arkadaşlar. Ben bunu bir pazar yerine görmüştüm. Çok enteresan. Yurt dışına sattığı fiyatı otomatikman bir de aynı fiyat. Yani mesela örnek olarak 100 euroya bir ürün satıyor. Türkiye'de de 100 euroya tekamül eden, diyeyim öyle herhalde, fiyata geliyordu. Aslında o ürün fiyatı
euro değil, Türkiye'de değil ama öyle bir sıkıntılar vardı ama düzeltmişlerdir büyük bir ihtimalle de. Neyse bunları da söyleyeyim. Aklımda olanları söyleyeyim tabii ki. WooCommerce olması lazım tabii ki. E-ticaret sayfası olacak tabii ki. Birkaç notlar aldım. Güzel özelliklerinden biri dediğim gibi eğer ola ki ücretli sürümünü alırsanız da işte sattığınız ülkeler çok fazlaysa mesela dünyanın geneline satıyorsanız ya da dünyanın geneline her yere kargo gönderiyorsanız bakın bir de kargo muhabbeti var. Kargo muhabbetinde de gerçi geliştiricinin sayfasında söylüyor. Sabit olarak bir ücret döviz kurunda belirtebiliyorsunuz. Ben onu denedim. Oluyor aslında. Biraz kafa karıştırıcı gibi ama sonuçta eğer fiziki olarak bir ürün gönderiyorsanız bir kargo olacak tabii ki. Bunu da ücreti farklı olması lazım bir yerde de. Yurt dışına çünkü çok ciddi fiyatlar kargo ücretleri. Türkiye gibi değil. Onu da söyleyeyim. Başka da dediğim gibi ülkeleri mesela para birimlerine göre bölebilirsiniz. İşte Avrupa için euro kullanırsınız. Amerika için Amerika'ya gönderiyorsanız dolar kullanırsınız mesela. Böyle imkanları da var. Ya çok fazla özelliği var. Eklentinin gerçekten çok fazla özelliği var. İnceleyin. İhtiyacınız varsa inceleyin arkadaşlar. Benden size tavsiye. Dediğim gibi birazcık uzun olacak bu konu. Detaylı anlatabilmek için. Şimdi geliştiricinin sayfası da bu. Burada zaten Türkçe dil desteği de veriyor size bakın. Şurada gördüğünüz gibi. Buradan mesela işte videolara ulaşabilirsiniz. Sıkça sorulan kısımlar var. Bayağı bir destek sağlamışlar. Geliştiricisi bayağı bir destek sağlamış. Buradan da faydalanın arkadaşlar. Eğer biraz da eliniz yatkınsa işte kısa kodlar var bilmem neler var filan bunlar. Bayağı araştırabileceğiniz, okuyabileceğiniz kısımlar. Şimdi eklentinin fiyatı ne tabii ki? Eklentinin fiyatı arkadaşlar bu eklenti Envato Market'te satılıyor. Envato Market'te 36 dolara satılıyor arkadaşlar bu eklenti. Orada işte gerekli şeyleri yapmışlar. Mesela söylemiş gelecek update bilmem ne falan. Herhalde bir kere zaten bu bakalım. Aynen bir kereye mahsus 36 dolar veriyorsunuz. Ondan sonra eklentiyi ücretli sürümünü kullanabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi ilk önce inceleyin arkadaşlar. Hemen eklentiyi alın demiyorum bakın. Eklentiyi hemen almayın. Ücretsiz sürümünü kurun. Bir inceleyin, bir deneyin. Ondan sonra zaten kafanıza yatarsa alın. Şimdi burada en büyük sorunlardan biri şu. Diyeceksiniz ki arkadaşlar biz bu eklentiyi kurduğumuzda peki nasıl olacak da yurt dışından test edebiliriz? Yani eklentiyi bir test etmemiz lazım yurt dışına girdiğimiz zaman. Onunla da ilerleyen kısımlarda göstereceğim. Hatta size şöyle de göstereyim. Aslında yok. Eklentiyi kurduğumuzda göstereyim ben onu. Daha iyi. Güzel bir tarayıcımızın özelliğiyle tahmin edenler olmuştur muhakkak. O özellikle deneyeceğiz. Bakalım fiyatlarımızı otomatik olarak çevirecek mi, çevirmeyecek mi göreceğiz orada. Ne yapıyoruz? Uyarımızı yapalım. Ondan sonra da eklentinin kurulumuna geçeceğiz. Demo olarak ben bir sayfada tabii ki aslında bir sayfa değil bir lokal hostta artı iki tane de işte bir tane de internet sayfasında bunun testini yaptım. Bu eklentinin testini yaptım. Öyle diyeyim. Lokal hostta arkadaşlar eklentiyi tabii ki kuruyorsunuz ediyorsunuz ama bu ne yazık ki işte bölge ülkeye göre para birimini değiştirmiyor arkadaşlar. Çünkü lokal hostta olduğunuz için yani bilgisayarda yaptığınız için bu işlemleri eklenti sizin tanımlayamıyor hangi ülkeden bağlandığınızı. O yüzden lokal hostta yalnızca değiştiricileri mesela şu sağ tarafta gördüğünüz gibi buradaki değiştiricileri kullanabiliyorsunuz. Lokal host için diyorum. Ama internette arkadaşlar tabii ki ücretsiz sürümde ne verdiyse kullanabiliyorsunuz. Özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Şimdi örnek olarak göstereceğim. Bu bir tane e-ticaret sayfası. Bakın bisikletlerimiz var. Bisikletlerimizin fiyatları 350 lira şu an. Öyle gözüküyor. Ve ben şu an Türkiye'den girdiğim için bana Türk lirası olarak gösteriyor. Peki yurt dışından nasıl gireceğiz? Ya da yurt dışından girdiğimiz nasıl böyle hani kandıracağız diye. Bu normal gizli sekme dediğimiz, özel sekme dediğimiz Opera tarayıcısının bir özelliği şimdi. VPN özelliğini kullanacağız arkadaşlar. VPN'i açın. Opera kullanıyorsunuz. Bilmiyorum Google Chrome'da ya da başka şeyde var mıydı VPN özelliği? Bilemiyorum. Varsa da açın. VPN özelliğini açın. Yani VPN olması lazım ki yurt dışından sanki bağlanıyormuş gibi, siteye giriyormuşuz gibi düşünmesi lazım sistemin. Biz VPN'imizi açtık. Geldik dedik ki Avrupa'dan bağlanacağım ben. Bakın zaten bu da ücretsiz olduğu için belli kısımlardan işte ne Asya, Avrupa, işte Kuzey, Güney Amerika falan demiş. Biz Avrupa'dan bağlanacağız. Tabii ben bunu demo olduğu için bazı ayarlamalarını yaptım. Yani ülke olarak ne yaptım? İşte belli ülkeleri seçtim falan. O yüzden para birimini ona göre değiştirecek. Bir de yalnızca euro olarak. Bakın iki tane para birimimiz var zaten. Neyse uzun lafın kısası. Açıyorum. Biz artık Avrupa'nın bilmiyorum neresinden şu an hangi yerinden bağlanıyor. Bize VPN bağlantısını sağladı. Sayfa şu an 350 lira bakın. Sayfayı yeniliyorum. Bakın. 350 liralık sayfa şu an ne oldu bisikletler sayfa nereden çıktı? Bisikletler birincisi bakın 23.90.
Şimdi diğerlerinin hepsi de 350 idi. Dikkat ettiyseniz 11.15, 11.15, 11.15. Neden bu 23.90? Ben buna sabit bir fiyat uyguladım. Yani sabit bir fiyat derken yurt dışından girenler için belli ülkelere daha farklı fiyattan satılmasını istiyorum o bisikletin. En büyük özelliklerinden biri bu. Ama isterseniz şu var, sabit fiyat koymazsınız, normal otomatik olarak çevirir Euro'ya. Euro kuru neyse 350 liranın karşılığı Euro olarak neyse arkadaşlar ona çeviriyor bakın. Herhangi bir fiyat koymadığım için fiyatı olduğu gibi çevirdi. Yani Euro'ya çevirdi. Artık neye çevirmek istiyorsanız. Ama ben dedim ki 350 lira evet benim ülkemde makul ama yurt dışında kardeşim 350 lira ne yapıyor? 11 euro çok komik bir para. Ben bunu kardeşim 23 euroya satarım. Yani yurt dışında da bu ürün eğer bu fiyatlardan satılıyorsa biraz daha düşüne satıp işte kargo ücretleri falan da var sonuçta biliyorsunuz. Ona makul bir fiyat aşağıya çekebilir. Ben de ne yaptım? 350 liralık bisikleti 750 liraya ama Avrupa için. Türkiye için gene 350 liraya satacağım ben bu bisikleti. En basit örneği bu. Buydu arkadaşlar. Şimdi VPN'i kapatıyorum. Eklentinin mantığını anlamanız için en büyük özelliğinden biri bu arkadaşlar. En büyük özelliğinden biri. Hatta ikisini de saydım hatta. Sabit fiyatta oluşturdum. Ondan sonra coğrafi özelliğe göre işte değişti. Şimdi sayfayı bir daha yenileyelim. Tekrar Türkiye'den bağlanıyoruz. Baktığınız zaman 350 lira gene fiyatlar. Euro'ya çevirelim. Euro'ya çevirelim. Çevir olarak kullan diyorum şu an. Kur çevirisi olarak. Bakın Euro'ya çevirdiğiniz zaman Türkiye'den olduğu için bakın 11-15'e aldı. 23 euro yok. Neden Türkiye'den girdiğim için? Çünkü Türkiye'de o fiyata satmıyorum ben zaten. Ama Türkiye'den birisi ya olmaz da öyle bir şey. Euro olarak ödeyeceğim derse de 11-15'e geliyor bu sefer de. Öyle bir şey. Ama sonuçta hani siz zaten Türkiye'de 350 liraya satıyorsunuz yani. O da normal. Bunu göstermek istedim. Eklentinin mantığı. Dediğim gibi temaya falan takılmayın arkadaşlar. Tema ile falan işimiz yok. E-ticaret yapıyorsanız dediğim gibi eklentiye özellikle de eklentiye takılın. Böyle sağ tarafında isterseniz bunu sola da alabiliyorsunuz. Güzel bir şeyi var. Öyle çevirici şeyleri var. Widget mi diyeyim artık işte bileşeni var. Bu şekilde yan tarafa sağ tarafa da işte hesap makinemizi koyduk. Bir de çevirici şeyimizi de koyduk. Böyle translate'imizi de koyduk. Şimdi ben bunu tabii ki internet sistemde yani internette bakın şu an internet sistemde yaptığım için farklı bir internet sayfamda daha yapacağım bunu. Onu da gene bu şekilde bir e-ticaret sayfamız vardı biliyorsunuz. Burada işte ufak tefek ürünler falan vardı. Yalnızca e-ticaret sistemini kullanmak için tabii ki bu. Bunlar da bu ürünlerde yapacağız şimdi. Değişikliği yapacağımız işlemleri göstereceğiz. Ne yapalım? Kontrol paneline geçiyoruz ve eklentinin kurulumuna başlıyoruz arkadaşlar. WordPress kontrol paneline geldik. Hemen eklentimize. Şimdi herhangi bir şey yapmıyorum bakın arkadaşlar. Direkt eklentiyle gireceğiz olaya. Eklentiler, yeni eklenti ekle diyorum. Geldik. Eklenti ara kısmına yapıştırdım. Zaten direkt hemen kendi çıkar. Gördüğünüz gibi bakın 60.000 üzerinde etkin kurulum var. 223 tane de 4.5 yıldız yani olumlu bayağı ve güncellemesi de 5 gün önce olmuş. WordPress sürümümüzde uyumlu şu an arkadaşlar. Kur diyorum ve etkinleştireceğim ondan sonra da. Eklenti kuruldu. Etkinleştirdik de arkadaşlar. Şimdi sol tarafta sekmeleri gelmiyor. Nereye geliyor? WooCommerce'e arkadaşlar. WooCommerce ayarlar kısmına geliyorsunuz. Ayarlar kısmında bakın burada. En sonda bu. Şimdi bu eklentinin dil dosyası var. Türkçeleştirilmiş haliyle bir dil dosyası yaptım. Hazırladım arkadaşlar. Onu da ne yapıyoruz? Forum sayfama koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. Ücretsizdir biliyorsunuz. Ondan sonra ben şimdi tabii ki dil dosyasını yüklemem lazım. Loco vasıtasıyla. Loco'yla Türkçe dil dosyasını yükleyeyim. Türkçeleştirelim arkadaşlar. Daha rahat çalışırız. Ondan sonra da WooCommerce'te mağaza ayarlarıyla ilgili bir şeyler söylemem gerekecek zaten. Onu da yapacağız. Ne yapıyorum? Hemen bir Loco'yla Türkçeleştirelim arkadaşlar. Türkçeleştirme işlemini hallettim. Bakın para birimi oldu zaten. Değişti. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var arkadaşlar tabii ki. Ne? E-ticaret sayfasında tabii ki bu sizin hani yaptığınız ticaretle alakalı. Nasıl alakalı? Hangi ülkelere satarsınız, satmazsınız onları belirtmeniz lazım bir yerde de. Şimdi mağazanızda yani e-ticareti yalnızca Türkiye satıyorsanız tamam belirli ülkeleri sat yalnızca Türkiye demişim. Ne yapacağım ben şimdi bunu? Ben dünya genelinde satacağım arkadaşlar. Ama sonuçta ne var? Euro kullanabilirim. Olsun. Bütün dünyada da euro kullanılıyor gibi düşünün şimdi. Tüm ülkelere sat diyorum arkadaşlar. Bakın. Tüm ülkelere sat. Gönderim konumları satış yaptığınız tüm ülkelere gönder. Evet. Gönderiyorum. Varsayılan konum yok. Çünkü aslında bunlar tabii ki ücretli bakın arkadaşlar. Coğrafi konum finansaydı buradan da bir destek olurdu aslında ama eklenti bize bu imkanı verecek zaten sıkıntı yok. Varsayılan konum yok diyor. Mağaza ülkesi bölgesi seçerseniz bu sefer burada bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Neden? Çünkü varsayılan müşteri konumu oraya olarak algılarsa para birimi çevirisi olmayabilir. Orada bir sıkıntı olabilir. Tam bir şey diyemeyeceğim. Neyse varsayılan konum yok diyorum şu an. Türk lirası evet yani
burada şu da var. Şuna da dikkat edin arkadaşlar. Başta birinci para biriminiz ne? O önemli. Şimdi eğer euro olarak yaparsanız ya da dolar olarak yaparsanız muhakkak dolar ya da euro seçmeniz lazım. Ama Türkiye'de satış yapıp hem de Avrupa'ya da ya da işte dünyaya satmak istiyorum diyorsanız tamam. İlk önce Türkiye'ye Türk lirası olarak seçmeniz lazım. Ondan sonra da diğer döviz kurlarını seçeceksiniz. Onları yaptık. Şimdi WooCommerce'dayken bu ayarları yapalım. Onu kaydedelim. Ondan sonra ürünlerde var mıydı bir şey bakalım. Yoktu herhalde ürünlerde. Tamam yok. Gönderim. Gönderim kısmı var arkadaşlar. Şimdi gönderim kısmı. Gönderim kısmında arkadaşlar bakın şimdi şuraya bir girelim. Türkiye var ve dünyanın geri kalan kısmı var. Türkiye, evet Türkiye demişiz. Sabit fiyat demişiz. Şu ücretsiz gönderimi bir silelim ilk önce. Kafamızı karıştırmasın. Sabit fiyat. Tamam. Sabit fiyatımız 100 lira olsun hatta. Vergi durumu yok. Tamam. Kaydet dedim. Ondan sonra tekrar bir gönderim bölgelerine gelelim. Şimdi eklentiyi ayarladıktan sonra bir şeyler yaptıktan sonra tekrar buraya gireceğiz zaten de. Şöyle bir bakalım ki önce. Dünyanın geri kalanı demiş. Gönderim yöntemi ekle. Gene bir sabit fiyat ekleyeceğim. Vergilendir yok diyorum. Maliyeti de arkadaşlar bunun da maliyeti kaç olsun? 750 lira olsun. Dünyanın diğer yerlerine. 750 lira. 750 lira da gerçi ucuz ama neyse. Tamam olsun. 750 dedik. Bu böyle bir kalsın arkadaşlar şimdi. Ödemelere bir bakalım. Ha bu arada şöyle bir şey var. Bu sayfama değerli arkadaşım Oğuz'dan, Kolektif Medya'dan öyle diyeyim. Kolektif Medya'dan Oğuz kardeşimden, arkadaşımdan kullanmış olduğu sanal postunu aldım. Sanal postada burada bir deneme falan da yapabilirim hatta. Yapacağız hatta. Sanal posta bir ödeme falan da yaparız. Eklentinin böyle güzel bir yanı var. Ödeme yöntemlerini de seçebiliyorsunuz. Hangi ödeme yöntemini mesela döviz kurunu ayarlayabiliyorsunuz. Yani banka ödemesi olacaksa işte ne var? İşte dolarla ödensin ya da euro ile ödensin falan bu şeyler falan da var ama ben onlara hiç girmedim aslında. Ama o özelliklerde falan var yani öyle diyeyim size. Şimdi bu ödeme yöntemlerimiz de açık. Tamam. Başka buralarda bir şey yok. Para birimi. Eklentiye bir gelelim şimdi. Eklentimize bir bakalım. Eklentimiz bu şekilde. Arkadaşlar böyle bir başlangıç sayfası var. Kurlar demiş. Burada işte dolar olarak geliyor. Varsayılan olarak dolar ve Türk parası olarak geliyor şu an baktığınız zaman. Ondan sonra başka bir şey ne var? Bir şey yok. İşte seçenekleri var. Burada ayarlar falan yapacağız. Gelişmiş işte ayarları var. Geo IP işte ülke dediğimiz olaylar arkadaşlar. Tasarımcı kısmında şey var. Dediğim gibi bu baştaki şu widget olayları falan var ya arkadaşlar. Onlar hatta şeyler bunu mağazanın şu kısma da koyabiliriz. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Mağaza sayfasına girdiklerinde sağ tarafta burada bir widget alanı yapabiliriz arkadaşlar. Burada sağ tarafı değil sol tarafta yani. Burada para birimi değiştiririz. Yani şu olmasa da buradan para birimini kendisi değiştirebilir falan. Öyle bir imkanı var. Yan dediği de arkadaşlar dediğim gibi şu kısım bunlar yani. Ondan sonra buradan da yardım. Yardımıymış. Ve dediğim gibi bakın eğer gerçek anlamda ihtiyacınız varsa da inceleyin. Sayfayı iyice inceleyin. Eğitimlerine bakın, ona bakın, buna bak okuyun yani. 36-40 dolar yani paradır sonuçta. O yüzden de inceleyin arkadaşlar. Geldik başlangıca. Artık eklentiyi bir ayarlayalım şöyle. Şimdi iki tane varyasyon, iki tane zaten üçüncüyü ekleyemiyoruz arkadaşlar. Biz euro kullanacağız. Şimdi temel olarak birincil paramız bizim Türk parası arkadaşlar. Bakın Türk parası. Bunu seçeceğiz. Otomatikman zaten bakın bir Türk lirasının kaç dolar ettiğini gösteriyor. Burada da mesela tersini alırsanız bakın şimdi 1 doların 28.95 diyor. 28.95 oldu mu ya? Olmuş. Gerçi biz şimdi şöyle yapalım. Bir dakika. Şöyle ilk önce Türk lirasını alalım. Şunu da bakın. EUR diyorum. Euro yani. Şunu da değiştiriyorum. Sembolünü. Euro sembolü yani. Avro sembolü yaptım. Sağda değil sağda boşluklu işte sağda boşluklu olsun. Aynen. Bu da sağda boşluklu olsun. Türk lirası. Şimdi 1 euro kaç Türk lirası yapıyormuş? 31.58 diyor. 31.87 diyor. Yani biraz kuruş farkı var. 31.67 olmuş hatta şu an. Yani hemen hemen işte 3-5 kuruş oynuyor. Öyle diyeyim. Şimdi bunu bir ayarlayalım arkadaşlar. Burada ne işimiz var, ne işe yarıyor falan. Şöyle bir gösterelim.
Şimdi bir bayrakları seçelim. Zaten burada yardım kısmında arkadaşlar bakın burada ücretsiz bayrak görselleri diyor. Buna bastığınız zaman size buradan mesela bayrakları nereden indirebileceğinizi, hani ülke bayraklarını falan nereden indirebileceğinizi, ben flat ikonundan indirdim zaten bayrakları. Buradan mesela seçebilirsiniz. Para birimi bayrakları olarak kullanabileceğiniz, işte bakın Türk lirası burada zaten. Euro da vardır buralarda bir yerde işte. Nerede euro? Burada da euro işte. Euro diyelim. Böyle bu şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar. Ücretsizdir zaten. Geldik şimdi yine kurlara. Euro'nunkini hemen büyükleyelim. Euro'yu bir seçelim. Türk parasını da seçelim. Tamam. Burayı hallettik. Şimdi 1 Euro'nun burada bakın 1 Euro biz ama Türk parasına çevireceğiz tabii ki ama görün diye söylüyorum bir yerde de şimdi hani bakın diye. 1 lira 1 Euro 31.58 kuruş diye gidiyor yani bakın bayağı da gidiyor böyle neyse yani. 31.58 hemen de doğru zaten baktığın zaman. Ama biz para birimimiz arkadaşlar Türk parası olarak yani bizim standart hatta para birimi sihirbazı ne diyor? 2 para biriminin sınırlaması nedeniyle hiçbir anlam olmadığı için devre dışı bırakılmış zaten bakın. Gördüğünüz gibi. Şunu böyle yenileyelim bir. Buradan yenilediğiniz zaman 1 liranın ne yapıyor? İşte 0.031 bilmem ne falan gidiyor. 1 lirayla bu kadar işte euro alabiliyorsun. Aynen öyle. İşte bu faiz oran kısmı ne arkadaşlar? İsterseniz kurun üstüne bu şu an standart derken aslında standart değil, sürekli güncellenen bir kur sistemi var. Onu siz kendiniz ayarlayabileceksiniz aslında. İsterseniz saat başı, isterseniz günlük, haftalık neyse artık her dakika hepsini de yapabiliyorsunuz. Öyle bir özelliği var aslında. Güzel bir şey. İsterseniz de yani ne bileyim sabit siz kendiniz de yazabilirsiniz buraya kuru. Hatta şöyle diyeyim bakın 0.31 bunu ben 0 hatta 32 yapacağım. Bu şekilde sabitleyebilirim de yani. Öyle diyeyim size. Ama biz normal neyse piyasadaki kur onu alsın diyorum. Oran bunun üstüne bu kur fiyatının üstüne mesela artı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ya bunun ne faydası olabilir? Bilmiyorum ne faydası olabilir? O size kalmış bir şey. Şey olabilir mi acaba? Komisyon oranı mesela hani kredi kartı falan o bu falan var ya çekiliyor mekiliyor. Öyle bir şey de yapabilirsiniz. Ona da burada zaten size söyler arkadaşlar bakın. Artı oranına olan ilginize göre örnek değerler 0 nokta değil aslında virgül olması lazım ona. 0.15 ya da işte 20 yüzde işareti şeklinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani şöyle yapabilirsiniz mesela. %20 de çok aslında da onu da söylemiş olayım. Faiz dedikleri. Bu zaten işte güncelliyor arkadaşlar bakın. Direkt hemen güncellemek için bu. Ondalık rakamlar bunlar zaten tamam. Görünür yaptık. Senti göster diyor. Kuruşları gizle. İsterseniz de düz fiyat olarak gösterirsiniz. Yani 23 işte 48 euro değil de 23 olarak. Mesela öyle de yapabilirsiniz. İsterseniz göstermezsiniz. Buraya da bu açıklamada arkadaşlar şu kısım şu açıldığı zaman buraya bir açıklama kısmı ya da buraya bir yazı geliyor. Kullanır mısınız bilmem ama gene bilginiz olsun. Ben kullanmadığım için onu kaldırıyorum yani. Geçtim. Bu şekilde şimdi ön tarafta kurlarımızı ayarladık mı? Ayarladık değil mi? Burada herhangi bir şey var mı? Yok. Tamam kaydediyoruz arkadaşlar tabii ki. Geliştiricinin bakın bir sürü şey var yani bayağı eklentileri falan da varmış. Burada da zaten yazmış söylüyor zaten eklentinin ücretsiz sürümünde yalnızca 2 tüm para birimiyle işlem yapabilirsiniz diyor. Bilmem ne. Tamam seçeneklere gelelim. Ya burada da fiyatları güncelle. Bakın komple işte birden fazla olduğu zaman mesela örnek olarak 5 tane var. 5 tane para biriminiz var işte. İsveç kronu var, işte sterlin var, dolar var, euro var, Japon yeni var. Var da var yani mesela. Buradan mesela tüm fiyatları da tek tıklamayla hepsini güncellersiniz. Özel para birimi sembolleri de ekleyebiliyormuşuz mesela. Özel para birimi. Bilmiyorum özel para birimi ne var? Para birimi sihirbazı zaten kullanamıyormuşuz. Geçtik. Seçeneklere geldik. Seçenekler. Şimdi hoş geldin para birimi. Hoş geldin para birimi sayfanıza ilk defa girecek olan kişinin fiyatları görmesi arkadaşlar. Göreceği. Nasıl göreceği? Şimdi dediğim gibi eğer bölgesel olarak girecekse zaten o bölgeden girdiği zaman o fiyatları görecek zaten otomatikman. Burada zaten bakın açıklamada da söylüyor. Mantık karışıklığını önlemek için bunu özel para birimiyle yapmayın diyor. Yani biz orada dolar, euro seçtik ama euroya çevirmeyin bunu arkadaşlar. Birinci para kurumuz ne bizim? Türk lirası olarak hoş geldin para birimi.
O şekilde olsun. Bunu böyle zaten otomatik kendi ayarlıyor. Döviz toplayıcısı, burada da arkadaşlar çeşitli işte siteler mi diyeyim artık, böyle uygulamalar var. Buradan mesela döviz kurlarını çekiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ücretsiz olarak bakın, yani bu var. Şunu seçtiğiniz zaman mesela farklı işte toplayıcı API anahtarı bir şeyler istiyor. Ondan sonra şuna bakalım. Open Exchange Rati. Right sistemi. Bazı toplayıcıların bir API anahtarına ihtiyacı, ücretsiz API anahtarları alın. Ücretsiz buralardan API anahtarı alabilirsiniz ama finans Yahoo, yani Yahoo'da gayet iş görüyor bana sorarsanız. O yüzden bunu kullanabiliriz. Burada da döviz deposu demiş. Şu zaten açıklamaları okuyun arkadaşlar, bakın. Bunlar Türkçe olması çok iyi. En azından kullandığımız dildeyiz şu an. Konuştuğumuz dildeyiz. Anlayabiliyoruz. İngilizce olsaydı bazen sıkıntı, yani yok oraya çevir buraya yapıştır falan olacaktı. O sıkıntı oluyor ve hem de çok vakit kaybediyorduk. Buradan mesela eğer hosting hizmetiniz imkan veriyorsa bunları da seçebiliyorsunuz arkadaşlar, bakın. Şunları da seçebiliyorsunuz. Evet, benim hostingim veriyor o hizmeti. O yüzden ben de seçtim. Localhost olarak otomatik zaten geliyor. IP işte port numarası, bağlantı noktası, bunlar zaten otomatik geliyor. Otomatik güncellemeyi değerlendir. Para birimlerini dediğim gibi mesela burada saatlik, günde 2 kez, günlük, bakın. İstediğiniz gibi seçebilirsiniz arkadaşlar. Her dakika günceller, her saat bilmem ne saatlik yapar, günde 2 kez. Bunu siz kendiniz ya da manuel olarak kendiniz güncellersiniz. Size kalmış bir şey. Özel para birimi sembolleri demiş. Burada mesela özel para birimi sembol mağazası eklenmiş. O da yoksa eğer buradan ekleyebilirsiniz. Ekleyeceğiniz para birimi yoksa bu şekilde, bakın örnek demiş mesela. Bu şekilde ekleyebiliyormuşsun. Böyle. Özel fiyat formatı demiş. Fiyatı ön tarafı nasıl görüntülecek formatınızı ayarlayın demiş. Özel fiyat. Şu tuşları kullanın. Şu kodları mesela bu şekilde şöyle yapalım hatta. Şunu alalım. Şöyle alalım mesela. Özel fiyat formatı demiş mesela. Yapıcı böyle bu şekilde yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Ha, bize gerek yok. Böyle kalsın. Ya bu da şey arkadaşlar, ne mesela şu ön tahmin ettiğim o zaten şuradaki olay olması lazım. Ama bizde gerek yok. Kuruşsuz fiyatlar. Japon yeninde Tayland mıydı bu? Tayland olabilir. Tayland doları mı artık, neyi bu? Olabilir. Onlarda kuruş yok mesela. Kuruş olmadığı için buraya kuruşsuz fiyatlar. Yani onlarda kuruş kullanılmıyor herhalde. Buraya mesela onları ekleyebiliyorsunuz. Hangi para birimlerinde kuruş kullanılmasın diye. Bayraklar varsayım olarak göster. Evet. Bağlantıda get verisi yok. Burada da arkadaşlar şu olay, bakın. Get verisi dediği olay mesela şudur. Euro'ya çevirelim. Buraya bakın, sona şu eklenir. Euro olarak gösterdiğini söyler. Yazar yani. Türk lirası olarak göster dediğimizde, yani Türk lirası birinci olduğu için gösterir mi? Gene gösteriyor bakın. Kur Türk lirası olarak diye. O. İsterseniz bastığınız zaman kaldırırsınız, göstermez. Para birimi simgelerini göster. Evet, fiyat bilgisi simgesini göster. Ürün fiyatının yanında fareli üzerine gelen ürünlerin fiyatını. Gerek yok. O da lokalde vardı değil mi? O benim yaptığım şu olması lazım. Şu arkadaşlar bakın. Şöyle yanına geldiğinde de mesela şu an 150 euro diyor ama Türk lirası olarak da istiyorsanız bak bunu da kullanabilirsiniz aslında. Bu da faydalı olabilir. Neden olmasın? Para bilgi geçti. Fiyat bilgi simgesini göster. Otomatik güncelleme oranı sonuçlarını e-posta ödeme sayfasında değiştirici gizli. Ödeme sayfasına geldiğinde mesela birden fazla kur kullanıyorsanız, mesela euro, işte dolar, sterlin falan var. Ola ki ben işte dolarda euro değil de dolar olarak ödeyeceğim dediğinde dolara basıp mesela orada dolar olarak çevirisini görecek. İsterseniz onu kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Yani sayfada neyi seçtiyse, hangi ülkeden girdiyse, o para birimini kullanıyorsa o zaman şeyleri de kaldırmanız lazım. Yani şunu kaldırmanız lazım zaten. Bu olmayacak zaten arkadaşlar o zaman. Ya da olacak, ödeme sayfasında bu olmayacak o zaman. Yani buradan seçecek, artık ürünü eklerken görecek. Ödeme sayfasında değiştiremeyecek. O mantığa geliyor çünkü. Ödeme sayfasını değiştirici gizli açarsanız gizler arkadaşlar. Yaklaşık göster demiş. Yaklaşık tutarları göster. Sistemde ön bellek eklentisi kullanıyorum. Evet, biz Lightspeed kullanıyoruz arkadaşlar. Ön bellek temizleme biliyorsunuz. O yüzden bunu açacağım. Siz de kullanıyorsanız muhakkak açın arkadaşlar. Burada da zaten söylüyor. Bakın, kullanıyorsanız. Ondan sonra açtıktan sonra da zaten
verileri temizlerseniz arkadaşlar. Tümünü temizle deyin. Üst yönetici çubuğunda seçenekler düğmesini göster. Şu kısım kontrol panelinde. Onu açtığınız zaman buraya gelecek şimdi böyle. Oraya eklentiyle ilgili bir şey gelecek. Sayfalarda devre dışı bırak, doğrudan kullanım, ters kullanım. Burada mesela hangi sayfalarda gösterilmesini istemiyorsunuz? Kur, çeviricilerin işte o eklentinin nerede gösterilmesini istemiyorsanız buraya sayfaların isimlerini yazabilirsiniz arkadaşlar. Geçtik. Bunu da kaydedelim. Şimdi geldi. Bakın Fox para birimi seçenekleri demiş mesela. Burada üst tarafa geliyor böyle bir şey işte. Oradan direkt yani başka yerlerdeyken buraya bastığınız zaman direkt buraya geliyorsunuz. Gelişmişe geldik. Birden fazla izin veriliyor mu? Müşteri seçilen para birimini evet veya varsayılan para birimini hayır kullanarak ödeme yapacaktır. Şimdi bunu seçerseniz arkadaşlar, seçmezseniz dediğim gibi sabit sizin belirlediğiniz fiyatlarda, nasıl diyeyim size, yalnızca dolar da işte o ürünler kısmında zaten olacak o olay. Orada göstereceğim. Yani şu olay olmayacak bu sefer. Şunu kullanmayacaksınız arkadaşlar mesela. Kullanmayacaksınız. O kullanılmaz. Bunu kapatırsanız mesela hayır dediğinizde bunlar da zaten kapandı mı? Evet. Pasife geçti. Aynen öyle. Pasife geçti. Hayır diyelim. Kaydedelim. Gerçi ama açmadık ki onu da. Neyse dur. Evet de kalsın şimdilik. Onun sonra bakarız. Müşteri seçilen para birimini veya varsayılan para birimi kullanarak ödeme yapacak. Evet derseniz dediğim gibi değiştirebilir. Yoksa öteki türlü hayır derseniz değiştiremez arkadaşlar. Her ürün için çünkü kullanmanız lazım. Bu eklentiyi kullanacaksanız kullanın bunu, açın. Çünkü bölgesel olarak şeyleri de kullanacağımız için, ülkelere göre para birimini kullanacağınız için bunu açmanız lazım zaten. Her ürün için ayrı sabit fiyat kuralları. Şimdi burada da videonun başında söylemiştim arkadaşlar. Mesela bütün bisikletlerimiz 350 liraydı ama bir tanesi mesela Euro'ya, mesela başka bir ülkeden girdiğinizde onun fiyatı 23 euroydu. Diğerleri 11 euroydu. Diğeri 23 euroydu. Bu da her ürüne mesela farklı fiyatlar verebileceğimizi gösteriyor. Aslında çok güzel bir şey. Bunu yapmazsanız da arkadaşlar zaten dediğim gibi otomatik çevirisini yapar. 350 liranın otomatik euro karşılığı ne kadar? 11 euroysa hepsini o şekilde çevirir. Ama biz diyoruz ki 350 lira Türkiye'de normal ama işte bir Almanya'da 11 euroya geliyorsa 11 euro uygun, yani çok ucuza geliyor diyoruz. O yüzden de biraz biz onun fiyatını yükseltiyoruz. O yüzden bunu açıyorsunuz. Bu da işte dediğim gibi bölgesel kurallara, yani ülkelere göre ödeme olacağı için bunu da açacaksınız arkadaşlar. Açın. Bakın burada zaten söylüyor. Şu an sistem bizim Türkiye'de olduğumuzu gösteriyor zaten. Anlıyor zaten şu an Türkiye'de olduğumuzu. Türkiye olduğunu. O yüzden burada zaten yazıyor. Localhost'ta bu mesela yazmıyor arkadaşlar. Orada bir hata var diyor zaten. Kupon kısımları var arkadaşlar. Mesela kupon için bireysel sabit tutar demiş. Bunu açabiliyor. Sabit tutar birden fazla izin veriliyor mu? Etkinleştirilmelidir demiş. Yani şu. Dediğim gibi o ülkede mesela biz şimdi şöyle diyeyim. Türkiye'de 350 liralık bisikleti 100 liraya kargo gönderimi fiyatlarını yazmıştık ya arkadaşlar orada. 100 liraya gönderiyoruz ama aynı bisikleti biz yurt dışına 100 liraya göndermeyeceğiz. Ne yapacağız? İşte ona göre bir kargo ücreti uyarlayacağız, sabit. O yüzden bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Kuponla işim yok benim şu an. Kupon bir şey yapmayacağım. Kullanıcı rolüne göre bireysel fiyatlar demiş. Burada mesela o da var. Öyle bir özelliği de var. Bakın dediğim gibi çok fazla seçenekler var. Acayip seçenekler var yani. Kullanıcı rolüne göre de burada fiyat belirleyebiliyorsunuz. Çok değişik. İşte editör örnek olarak veriyorum. Mağaza yöneticisi, mağaza elemanı, işte yöneticiye, o admine, hepsine farklı fiyatlar verebiliyorsunuz. Çok güzel. Her ürün için ayrı GOP kuralları. Bu da açılması lazım arkadaşlar. Şunlar arkadaşlar geliştiricinin yapmış olduğu videolar. Bunları seyredin ama biraz eski, yani güncel değil videolar. Ama işin mantığını anlamanız için seyredebilirsiniz. Seyredin bence. Burada istatistik demiş, hayır demiş. Biz açalım. Ödeme kuralları. Geçerli para birimine bağlı olarak ödeme sayfasında ödeme sistemlerini gizleyin veya gösterin. Gene videonun başında söylemiştim arkadaşlar. Yani eğer kredi kartıyla ödenecekse işte döviz kurunu, işte ödeme yöntemini seçebilirsiniz. Evet, işte bu euro ve dolar kredi kartıyla yalnızca ödenir diye mesela. Böyle bu seçeneklerde yapabilirsiniz. Ne diyeyim? Böyle bir eklentisi var. Botlar için para birimini sıfırla bilmem demiş. Şema.org'da seçilen para birimi. Şema.org'da da arkadaşlar bu da güzel. İndeks derken mesela fiyatlarınızı ona göre indeksler. Hem Türk lirası olarak hem işte döviz neyse artık kullandığınız dolar, euro, bilmem ne, sterlin olarak, pound olarak da indeksler arkadaşlar Şema.org'da. Güzel.
Aslında güzel bir şey. Bizimki tabii test olduğu için ben açmıyorum onları. Yerel WooCommerce fiyat filtresi işaretli özellikler tarafından oluşturan tüm veriler için kördür demiş notlar. Yani bunu notlar demiş. Neyse zaten bir şey yapamıyorsun. Tamam, bunu da yaptık. Bunu da kaydedelim. Geldik gene. Şimdi GeoIP. GeoIP. Burada yalnızca bakın bir para birimimiz, yani iki para birim derken bir Türk bir de işte Euro olarak var şu an. Yani iki tane kullanıyoruz. Şimdi Euro istediğimiz, yani Euro ile satış yaptığınız ülkeleri burada seçmeniz lazım arkadaşlar. Euro olarak satacağınız ülkeleri seçmeniz lazım. İşte Avrupa Birliği ülkeleri değil mi? Euro kullanıyorlar. Avrupa Birliği ülkelerini yazabilirsiniz arkadaşlar buraya. Ama işte ücretli sürümünü aldınız. Orada işte dediğim gibi daha fazla ekleyebilirsiniz. İşte sterlin. Sterlini kim kullanıyor? İngiltere. İngiltere mesela seçersiniz. Şimdi ben bunu örnek olarak, yani test yapmak amacıyla ne yapacağım? Hepsini seçeceğim arkadaşlar. Bakın bütün artık ne varsa seçtim. Yalnız buradan Türkiye'yi çıkaracağım. Türkiye'de euro ile ödeme yapılmayacak. Türk parasıyla yapılacak. Ve burada bir ton ülke var. Bunlardan işte artık dediğim gibi VPN aracılığıyla bir test yapacağız arkadaşlar. Buraya da Türk parasıyla da Türkiye yaptık. Hatta Azerbaycan'la kardeş ülkemizi de yazabiliriz. Türk parası geçer. Neyse Türkiye olarak kalsın. Türkiye. EU countries diyor bakın. Burada profil var. Profil eklemeye çalıştığınızda başlığı ayarla demiş. Ne oldu? Yok. Almanya diyorum. Yeni profil ekle. Burada gerçi şey var. EU country, yani Avrupa Birliği ülkeleri var. Şunun profil düzenli dediğimde bakın. Otomatik olarak Avrupa Birliği ülkeleri arkadaşlar. Yani güzel. Abi buraya mesela Amerika, ama şimdi biz bir tane zaten şey yapıyoruz ya. VPN'de denememiz için de, şimdi VPN'de de hangi ülkeden girdiğini bilemediğimiz için Kuzey ve Güney Amerika diyor ama hangi ülkeden, bunların hepsini seçmek zorunda kalacağım arkadaşlar. Yoksa burada mesela ayarlayabilirsiniz. Ne yaparsınız? İşte ülkelerinizi seçersiniz. İşte Amerika Birleşik Devletleri, işte Kanada icabında, işte ne var? Meksika. Mesela seçtik. Yeni profil ekle diyorum. Başlığı ayarlandı. Başlık nerede peki? Burası. Amerika diyorum ben de. Amerika kıtası attım. Salladım kafadan. Yeni profil ekle dedim. Bak. EU, Amerika kıtası bilmem ne. Yani bu şekilde ülkeleri de bölebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi para birimine göre böleceksiniz. Buralarda dolar işte. Geçiyor dolar. Amerika. İşte bu ülkelerden girdikleri zaman, sayfanıza geldikleri zaman arkadaşlar bu şekilde dolar olarak gösterecek fiyatları. Onu mantığı bu. Neyse burayı da hallettik. Tamamdır, kaydedelim. Tabii bakın Amerika kıtası da euro olarak geçecek. Tek para birimi olduğu için bizim kullanabildiğimiz ücretsiz sürümünde yapacak bir şey yok. Geldik. İstatistiğe geldik. İstatistikte de para birimlerinin popülerliği. Artık işlem yapıldıkça burada göreceksiniz arkadaşlar. Ne olacak? Hangi ülkeden ne kadar, hangi ülkeden hangi para birimiyle işlemler yapılmış, edilmiş, onun istatistiklerini göreceksiniz. Tasarımcıda şöyle bir şey var. Şimdi burası zaten boş. Bakın bu bölümde kendi para birimi açılır değiştirici görünümünü oluşturabilirsiniz demiş. Oluştur diyorum. Otomatikman bana bir tane oluşturdu zaten bakın. Bu kısa kodu zaten. Düzenle diyorum. Düzenle dediğinizde bakın burada zaten bu widget, yani arkadaşlar hani dedim ya mağaza sayfasında göstereceğimiz widget. Onu da gösteririz, yaparız zaten. Bu şekilde açılır kapanır bir şey olacak işte. Mesela euro, bakın Türk lirası bilmem ne. Buradan stilini her şeyini değiştirebilirsiniz. Bakın işte başlık mesela TRY diyor ya. Buraya mesela başka kod demiş TRY mesela. Buraya mesela açıklama ilgili bir şey yazabilirsiniz. Onun da kodu da neredeydi? Diğer sayfalarda gösteriyordu herhalde o. Yazabilirsiniz. Kısacası stiliyle ilgili. Neyse oraları çok fazla kurcalamayalım. Yani işimiz yok çok fazla bunlarla. Tamam, açtık. Yaptık. Bunlar stille alakalı bir şey. Geçtik. Tasarımcıyı geçtik. Yan dediği kısım şu kısım. İşte dediğim gibi arkadaşlar şu. Şu an sayfamızda var mı öyle bir şey? Yok. Bakalım. Yok şu an. Gördüğünüz gibi. Bunu açıyoruz. Etkin. Sitenizde yan yana para birimi değişti. Etkinleştirin devre dışında demiş. Tamam, etkinleştirdik. Klasik bloklar dediğinizde
Bakın şimdi zaten göreceksiniz. Burada da işte zaten sağda mı solda mı şeklini şemalini değiştireceksiniz. Yani değişiyor arkadaşlar. O dediğim gibi gezinirken mesela buradan para birimini değiştirebilecek, edebilecek. Bakın sol tarafta geldi. Böyle bu şekilde. Biz bunu şimdi gene normal diğer demo sayfamızda yaptığımız gibi yapalım. Klasik değil. Rulo bloklar diyorum. Sol değil, sağda olsun. Üst boşluktan da şöyle 120 piksel aşağıda olsun. Tamam. Şunu da alanın üzerine gelince kalsın sayfalarda göster demiş. Sayfalarda gene dediğim gibi istediğin sayfada gösterip istediğin sayfada göstermezsiniz. Tüm cihazlarda göster. Evet. Bu da işte arka plan, ön planı bilmem ne filan. Bunu da şöyle bir kaydedelim ilk önce. Yani bunları zaten eklentini böyle şu an gerçi yapıyoruz ama eklentiyi tam çalıştırdıktan sonra zaten stilini, şeklini, şemalini değiştirin. Ondan sonra bakarsınız. Yani onlara çok böyle şöyle bir ön belleği de temizleyelim. Bak bu şekilde geliyor. Şimdi öyle bayraklı olsun değil mi? Üst boşluk alanın üzerine temel alanlar demiş. Mesela buraya bayrağı ekleyeceğiz arkadaşlar. Bakın alıyorum onu. Buraya yapıştıracağım. Bunda yalnız bir yanlışlık var. Bakın hepsinde 2 tane çizgi varken alt çizgi bunda 3 var. Bunu bir tanesini sildim. 2 yaptım. Ondan sonra sağda mıydı? Sağdaydı. Tamam. Tekrar kaydedeceğim. Bunları internette yapacağınız zaman bu işlemleri muhakkak yaptığınız işlemlerden sonra ön belleğini muhakkak temizleyin arkadaşlar. Temizleyelim. Bu şekilde geldi. Gayet güzel. Tamamdır. Hatta bir bakalım şöyle 275 lira diyor. Euro'ya bir bakalım ne yapıyor. Çevirecek otomatik. 275 857 euro. Bu şekilde mesela buradan dediğim gibi müşteri kendisi çevirebilir. Para birimlerini çevirebilir arkadaşlar. İstediği gibi kendisi çevirebilir. Euro'ya da çevirir, sterline işte ne varsa artık eklerseniz buradan da çevirebilir. Yani bunun sayesinde çevirebilir öyle diyeyim size. Şimdi yan kısımda başka tamam burada bir şey yok. Burayı bitirdik. Yardıma geldik. Yardımda da dediğim gibi arkadaşlar destek kısmı ondan sonra işte sıkça sorulan sorular falan var. Hızlı giriş çeviriler demiş. Ondan sonra dil dosyası falan da var hatta. Türkçe dil dosyası ama biraz eksik. Ben onları tamamladım işte. Bu şekilde kullandığım şekilde geldi. Yaptım. Bayrak görselleri demiş işte destekler bilmem ne falan video eğitimleri falan var demiş işte. Yani buraya da dediğim gibi arkadaşlar eğer ihtiyacınız varsa ücretli bir şey düşünüyorsanız da yani bakın inceleyin. Genel olarak ayarlarını falan yaptık sayılır arkadaşlar. Şimdi yaptık sayılır. Şimdi şöyle bir zaten ön tarafta çeviriyor. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapalım. Kargo fiyatlarımıza ilk önce bir tane şöyle bir Türkiye değil mi burası? Şimdi Türkiye'de 275 tamam. Şöyle bir tane bir ürün alımı yapalım şimdi bir. Sabit fiyat 100 lira demiş. Tamam 375 liraya falan geliyormuş. Bunu şimdi VPN'de değiştirirsek ne olur? Bir daha öyle deneyelim. Geldik. VPN'imizi bir açalım bakalım. Avrupa dedim. Yenilesin bakalım. Ha bir de şeyi de söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bu para birimini kullanacaksınız ama sayfanız da translate olması lazım bir yerde de baktığınız zaman. Şimdi yazılar Türkçe mülkçe olacak. Para birimi değiştirebilirsiniz ama sayfanız gene aynı şekilde kalıyor. Bu biraz şey gibi geliyor. Tuhaf gibi gelir yani ne bileyim. Enteresan gibi. Şimdi evet Avrupa'dan bağlandık. 8.57'ye geldi. Euro'ya. Şimdi gidelim bir kasaya. Hızlı al dedik. Sabit fiyat 3.12 diyor. Yani ne yaptı burada arkadaşlar? Bakın ülke Türkiye diyor hala ama. Ülke Türkiye diyor 3.12. 100 liralık kargo bedelini 3.12'ye çevirdi. Şimdi normalde arkadaşlar burada bir hata var aslında. Nasıl hata var? Aslında hata derken biz bunu şeyde yapmamız lazım. Gizli pencerede yapmamız lazım aslında. Şimdi Türkiye şunu bir değiştirelim. Türkiye değil arkadaşım. Bakın Angola'ya geldik. Ülkemiz Angola. Angola bilmem ne filan. Bakın sabit fiyat. Yani kargo gönderimi 23 euro oldu. Neden? Burada çünkü biz WooCommerce'de gönderimde arkadaşlar 750 lira yapmıştık.
Hatırlıyorsanız değil mi? 750 lira yapmıştık burada sabit fiyatta. 750 lira bakın. Otomatik çevirdi. Yani 750 lirayı otomatik sabit fiyata çevirdi. Kura çevirdi arkadaşlar. Euro'ya çevirdi. Bunu sabitleyebilirsiniz de arkadaşlar. Mesela Avrupa'ya göndereceğiz. İşte ülkelerinizi seçtiniz. Avrupa ülkelerine göndereceksiniz. Kargo maliyetiniz de mesela standart bir kargo maliyetiniz var. Bunu mesela isterseniz buraya sabit maliyet yazabilirsiniz. Örnek olarak veriyorum. 25 değildi. Bunu ben 35 euro yapacağım şimdi. 35 euro sabit maliyet vereceğim. Kargo maliyeti. Ondan sonra geldim. Türk lirasına da Türkiye gönderimine de bakalım. Düzenle diyorum. Ya Türkiye'den tabii ki euro ile satılmayacağı için baktığınız zaman bakın bölge adı Türkiye, bölgeye ait bölgeler, bölgeye ait bölgeler. Ne demek bu ya? Bu yeni versiyonda mı geldi? Bu niye WooCommerce'de Türkçeydi buralar aslında da. Değişmiş. Şurada bir dakika. Şuraya geçeyim. Ne diyor? Gönderim bölgenize dahil etmek istediğiniz bölgeleri listeleyin. Müşteriler bu bölgelerle eşleştirilecektir diyor. Allah Allah. Enteresan. Neyse. Düzenle diyelim bakalım. Bakın şimdi maliyet, sabit maliyet euro olarak. Bu otomatik olarak kalsın. Neden? Yani euro ile ödemek istiyorsa Türkiye içerisinde bakın. Türkiye içerisinde otomatik olarak 100 lirayı, kargo ücreti 100 lira zaten, otomatik olarak euroya çevirecek arkadaşlar. Bu otomatik kalabilir yani. Bunda bir sıkıntı yok aslında. Bu şekilde şimdi bir daha bir şey yapalım. 35 euro dedik değil mi ya? 35 euro dedik. Şunu bir ama keşleri bir silelim. Silmeye de gerek kalmadı gerçi. Bakın Angola gene ülke. Yurt dışına gönderiyoruz. Sabit fiyat 35 euroya çıktı arkadaşlar. Girilen ülkeye göre kargo ücreti çıkıyor. Çok güzel. Yani bunu dediğim gibi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Orada gönderim ülkelerini seçtiğinizde yani biraz yapılacak işler çoktu ama hani dünyanın her tarafına göndermiyorsunuzdur mesela. Amerika kıtasında farklı bir yere farklıdır kargo ücreti. Avrupa'da farklıdır arkadaşlar. İşte Orta Doğu'da farklıdır. Orta Asya'da işte Asya'da farklıdır bilmem ne. Ona göre de şekillendirebilirsiniz. Güzel. Güzel bir seçenek vermiş bize. Şimdi geldik böyle. Evet biz VPN'le girdik. Avrupa'dan giriyoruz. Hatta şurada şeye bir bakacağım. Bir dakika. Orada Türkiye yazıyor diyor arkadaşlar. Gelişmişte. Bakın ülkeniz Hollanda diyor şu an. VPN'le bağlandığım için arkadaşlar bakın. IP'm değişti. Ne oldu? Hollanda'dan bağlanıyormuşum gibi şu an mesela. Hollanda'da. O yüzden de bana Hollanda ne vardı arkadaşlar? Burada çünkü şeyde Avrupa Birliği ülkesinde. Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu için bakın burada Hollanda var. Otomatikman Euro'ya çevirdi. Umarım inşallah anlıyorsunuzdur arkadaşlar. Yani elimden geldiğince detaylı anlatmaya çalışıyorum ama başta biraz karışık gibi gelebilir ama dediğim gibi aslında öğrendikçe güzel. Şey yapabiliyorsunuz, kavrayabiliyorsunuz olayı. İnternette de YouTube'da da bu kadar detaylı anlatan var mı bilmiyorum açıkçası. Ben denk gelmedim de. Şimdi bunu anlattık, bunu gösterdik. Bir şeyle bir ödeme bakalım nasıl oluyor ya. PayTR ile. Bu tabii ki test arkadaşlar. Test. PayTR'yi test olarak sanal post bu. Bir deneyelim bakalım. Sipariş onayla diyorum. Ödeme alanı diyor. Bakalım ne diyor? PayTR from Fair Restoran tanımlı üye iş yeri hesabı yok diyor mesela. Bunu tabii ki PayTR ile yapmanız lazım arkadaşlar. Yani PayTR ile anlaşmanız lazım ki Euro'ya çevirsin etsin artık işte. Yani o artık ne yapıyor onu bilemiyorum. O yüzden de geri gidiyoruz. Geri gittik. Banka havalesi diyeceğim. Tamam. Banka havalesi. Sipariş onayla diyorum. Tabii sizde ne olacak? O ayarlar kredi kartı ödemeleri falan olacağı için sonuçta dediğim gibi kullanacağınız sanal postla alakalı bir şey. Onların ayarlarını açacaksınız arkadaşlar. Şimdi test olduğu için bir yerde de herhalde yapmıyor, etmiyor. Tamam neyse onaylamaya gerek. Neyse onayla hadi ya. Onaylayalım. Angola. Tamam banka 52 banka havalesi 35 sabit 52 lira 52 euroya geldi. Euro'ya geldi arkadaşlar. Buraya kadar umarım anlaşılmıştır. Şimdi başka bir şey var mıydı? Yoktu. Bakıyorum şimdi. Evet sabit fiyat kargo fiyatlarını yaptık. Onu gösterdik. Ülkeye göre değişti. Para birimi değişti. Değiştiriyoruz kurlarla. Tamam. Öncelik sabit fiyat. Tamam. Şimdi ürünlere gelelim arkadaşlar. Videonun başında söyledim. Şunu bir kaydedelim tabii ki. Videonun başında söylemiştim. Ülkeye göre de arkadaşlar yani ülkeye göre de sattığımız ürünün fiyatını değiştirebiliriz. Değişik fiyatlar verebiliriz. Ne yapıyoruz? Ürünlere geldik. Ben ülkemde işte dediğim gibi bisikleti şu an şimdi bisiklet değil gerçi de
Örnek olarak gri pamuklu kapşonlu. Ülkemde 350 liraya satıyorum ben bunu arkadaşlar şimdi. Değil mi? Ülkede 350 liraya satıyoruz biz bunu. 350 lira. Bakın. Eklentiyi kurduktan sonra bakın ürün sabit fiyat kuralları ve ürüne özel işte GeoIP kuralları var. Şimdi ürün sabit kuralı yaparsanız arkadaşlar sistem otomatik olarak çevirmez. Nasıl çevirmez? Şimdi bunu ekle dersem bakın ekledi. Ekledi. Buraya euro olarak kaç para istiyorum ben buna? 100 euro karşılığı 100 euro değil 10 euroydu değil mi? Bunu ben 20 euro diyorum. Bakın 20 euro. 20 euro olsun diyorum. Güncelle diyorum şimdi. Kapşonlu. Nerede kapşonlu? Bak 10.91'miş hatta. Şimdi bir yenileyelim. Bakın 20 euroya geldi. Ülke falan yok bunda. Bakın arkadaşlar ülke koymadım. Yani Avrupa ülke koymadım derken şöyle demek istiyorum. Euro bazında yani ürün sabit fiyatı euro bazında diyor zaten. Bakın görüyor musunuz? Euro bazında 20 euro. Yani hangi ülkeden girirse girsin euro kullanılan ülkelerde mesela hangisi girerse girsin 20 euro bu. Onu diyeyim size. Onu gösterdim. Şimdi geçti bunu kaldırdım. Kaldıralım hatta bunu. Kaldır. Ben ülkeye göre yapacağım bunu arkadaşlar şimdi. Grup ekle. Grup ekle diyoruz. Şimdi hangi ülke ekleyeceğiz? Avrupa kıtasını ekle diyorum. Ekledim. Bakın burada bazı ülkeleri de farklı ülkeler de seçebilirsiniz. Mesela buradan mesela ne var? Antarktika seçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi grup ekle dedim. Grupta ülkede profilden yükle demiş. Bakın. Üstüne bastığımda Avrupa Birliği ülkeleri geldi. Ondan sonra Amerika kıtası. Ha, yok şimdi bu böyle kalsın. Bir daha grup ekle diyorum. Bu sefer de Amerika kıtası diyorum. Bakın otomatikman eklendi. Şimdi Avrupa ülkelerine ben kaç paradan satacağım? 350 lira. 20 euro değil de 20 euro Avrupa ülkelerine euro kullanılan ülkelere 20 lira yaptım. Amerika'ya da arkadaşlar Amerika'ya da bakın şuraya dikkat edin şimdi. Aslında 20 değil. Bakın normal fiyat Türk lirası. Yani Türk lirasına göre burada hesaplayacaksınız siz. Euro değil bakın. Gördünüz mü? Ürün sabit fiyatlarında euro kullanıyorduk ama burada şimdi Türk lirasına göre. Yani 350 lira 20 eurodan satmak istiyorsam işte 20 euro ne yapar arkadaşlar? 20 çarpı işte kaçtı? 32 lira diyelim atalım kafadan. 640 lira. Ben bunu 700 liraya satacağım arkadaşlar. 700 liraya satıyorum. Normal fiyatı 700 lira. Hatta istiyorsanız şunu satış fiyatı derseniz buraya da 650 diyelim ya. İndirim 650 olsun. Ya bu Amerika'ydı pardon. Şuna da o zaman 1000 diyorum. Avrupa'ya 1000 lira. O da 950 olsun. Şöyle. Ama bizim ülkede 350 lira arkadaşlar. Hatta bunu da 3 indirimli dedim. Kaydediyorum. Hatta buna en iyi şeyle de bakılır aslında. Neyse VPN'de bir deneyelim şimdi. Kapşonluya bir bakalım arkadaşlar. Yeniledim. 29.61. 29.61. Neredeyiz biz şimdi? Hollanda'daydık değil mi? Amerika'ya bir bakalım. Ama aralarında biraz fark olsun. 29.61 unutmayın. Şöyle yapayım. 29.61 dedik. Şimdi bir daha bir yenileyelim bakalım. Amerika'ya göre. Ama Amerika'da da işte 3 tane ülke yazdık ya. O da 20.26. Şimdi Amerika'ya göre. Amerika'ya 20.26. 650 lira. 20.26 çarpı 20.26 çarpı kaç paraydı? 31.67 31.67 641 lira. Evet işte kuruşlar muruşlar var küsuratlar var. Gördüğünüz gibi Amerika'dan girdiğim zaman Amerika fiyatı 20.26 VPN'in de bu güzelliği var işte arkadaşlar. Ne güzel bakın yani yoksa nasıl bunu test edecektik? 20.26 Avrupa'dan girdiğinizde fiyat 29'a geliyordu. Bakın 29.60. Türkiye'den girersek de VPN'i kapatıyorum. Sayfayı yeniliyorum. 350'den 300 lira arkadaşlar. Olay bu.
Gayet güzel. Kullanılır. Benim çok hoşuma gitti eklenti. Yani bu tip yakın zamanlarda belki böyle bir çalışmamız olacak. Bir arkadaşımızın, bir kardeşimizin sayfasında. Çünkü o da ağırlıklı olarak dünya genelinde satacak. Bu eklentiyi hatta bilmiyorum kurabiliriz, kullanabiliriz onda da. Gayet güzel. Gönderimleri falan işte hatta kargoları margoları yaptık. Fiyatları bu şekilde de değiştirebiliyoruz. Ne güzel. Ücretsiz sürümlü yapabileceğimiz bu arkadaşlar. Şimdi kayıtlarıma baktım da arkadaşlar 2 tane konuyu atlamışım. Yani edit yaparken aslında fark ettim bunu da. O yüzden bunu da ek olarak gene aynı videonun içinde oluyor tabii ki sonuçta ama o konulara da değinmem lazım. Videonun başında söylemişim gerçi. Birini söylemişim, birini söylememişim. Notlarımda gördüm. Şimdi birincisi arkadaşlar oluşturmuş olduğumuz sipariş. Bir tane sipariş oluşturmuştuk hatta. Bakalım şöyle bakın. Siparişler kısmına giriyorum. Burada bir tane sipariş oluşturmuştuk. Şimdi siparişin içine bir girelim. Göstermek istediğim alanı tabii ki göstereceğim size. Sağ tarafta bakın burada sipariş bilgileri yani hangi türden sipariş verildi, para birimiyle sipariş verildi. Burada detaylarını bildiriyor, kurunu bildiriyor. Toplam tutarı falan işte hepsini yazıyor. Ola ki şöyle bir şey oldu diyelim ki müşteriniz dolarla ödedi tabii birden fazla para birimini kullanıyorsanız bu önemli. Gerçi Türk parasına da çevirebilirsiniz ayrı bir şey ama neyse. Dolar değil de euro değil de dolar olarak ödemek istiyorum diye bir şey söyledi. Size ulaştı siparişi göndermeden önce. Siparişi verdikten sonra size mesela ödeme yapmadığınız. Burada mesela siz kabul ederseniz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bakın sipariş para birimini değiştir. Tıkladığınızda bastığında üstüne burada mesela para birimlerinizi göreceksiniz arkadaşlar. İşte dolar olur, sterlin olur, o olur, bu olur bilmem ne filan. Buradan mesela istediği para birimiyle ödemek istedi. Yani siz kabul ettiniz tabii ki icabında. Türk parasına çevir diyorum örnek olarak. Şimdi 52 euro 14 cent demiş. Siparişi yeniden hesapla bakın. Şimdi sipariş burada detayları var zaten 52.14 diyor ya. Siparişi yeniden hesapla dediğimde tam emin misin diye soruyor. Evet diyorum. Bakın şimdi 52 euroyu bize 1672 lira olarak çevirdi. Şimdi bir bakalım hatta bir sağlamasını da yapalım. 52 euro çarpı kaçtı? 31 lira mıydı? 31 liradan 1612 işte yani neyse 31-32 lira. O civarlarda bir şey. 1672 lira oldu bakın. Gönderim işte ondan sonra burada Türk parasına çevrilmiş şekilde gösteriyor. Buradan onu değiştirebilirsiniz, yapabilirsiniz. Ondan sonra tekrar işte faturayı o şekilde gönderebilirsiniz. Tekrar değiştirmek istiyorum. Euro'ya çeviriyorum. Siparişi yeniden hesapla diyorum. Yine bize euro olarak çevirecek şimdi. 52.14 olarak çevirdi arkadaşlar. Birincisi buydu. Buradan siparişlerde siparişin içinde dediğim gibi müşteri size ulaştığı bir şekilde ben euro değil de sterlin olarak ya da işte dolar olarak bununla ödemek istiyorum falan derse buradan da siz kabul ederseniz bu şekilde değiştirebilirsiniz. Onu gösterdim. İkincisi ise arkadaşlar şimdi mağaza sayfamıza bakın. Şimdi bu bizim mağaza sayfamız yani ana sayfamız bu. Mağazadaki ürünlerimizde biliyorsunuz buradan mağazaya girdiğiniz zaman mağazadaki ürünleri. Şimdi bir widget olayı vardı biliyorsunuz. Şimdi bu yan taraf sidebar değil de yan tarafta çıkan bir uygulama. Bir de bu tarafta filtre eğer temada tabii ki şey yok. Widget yok. Sağ taraf yani sol tarafta ya da sağ tarafta yan kenar yani kenar kısmı yok arkadaşlar. İşte bir filtreleme olur. Şuradaki gibi değil yani bakın. Burada bir ürün arama var, filtre var bilmem ne falan kategoriler. Bu temanın özelliğinden kaynaklanan bir şey icabında. Ama ben buna bir tane kenar ekleyeceğim. Oraya da bir widget eklentinin gene para çevirme widgeti bileşeni ekleyeceğim. Onu da nasıl yapacağım? Geldim. Eğer ola ki sizin de bir işte böyle mağaza sayfanızda kenar yeri yoksa yapacağınız işlemler. İlk önce geldim sayfalara. Sayfalara gireceğim. Mağaza sayfasına gireceğim tabii ki. Mağaza sayfasına girdikten sonra diyeceğim ki bu sayfanın kenarında bir widget olsun kardeşim. Yan tarafında, sağında ya da solunda bakın. Yani varsayılan olarak zaten sağ ya da sol nereye istiyorsanız. Sol tarafı olsun dedim. Sidebar 1 olarak tamam. Bu şekilde bir güncelleyeyim. Bakın şimdi. Tabii sayfanın şekli biraz değişecek. Otomatikman daralacak yani. Şimdi şunu da bir güncelleyelim. Sayfayı da. Bakın böyle yani biraz küçüldü. Ya bu şekilde hani gözünüze hoş gelir gelmez ayrı bir şey. Eğer gelmezse de gene bak yapacağım işleme bakın gene. 4 değil de 3 olarak yapalım bunu ki biraz daha geniş olsun. Geldim gene kontrol paneline. Kontrol panelinden görünüm
Özelleştir sekmesine geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Özelleştir sekmesine girdik. Temanın özelleştirmesi bu. Özelleştirmede orada da bakın ürün kataloğu dediği kısım mağaza sayfasıdır zaten. Ürün kataloğuna geldim. Bakın burada dörtlü diyor değil mi? Şimdi aşağı doğru inelim. Aşağı doğru inelim. Bakın her satırda kaç tane ürün gösterilsin. Yani her satırda dediği bu kısım. Bunu 3 yapacağım. Biraz büyük olsun resimler. Tabi dedim bu sizin artık sattığınız ürünlerin artık resimlerine, görünümlerine bağlı. Bakın 3 yaptım. Yani 4 tane işte 4, 1, 2, 3, 4. 4 tane de böyle şey var. Sütun gibi bir şey var işte neyse. Bu şekilde de genişletebilirsiniz. Böyle olsun diyorum ben de. Tamam diyorum. Şimdi widget'e gelelim. Şu tarafa, sol taraf arama kısmı, son yorumlar olan kısma bir widget yapacağım. Eklentinin buradan da para değiştirebilecek, para birimini değiştirebilecek, çeviri yapabilecek. Ne yapıyorum? Görünüme geldim. Bileşenlere geliyorum. Bileşenlerden tabii ki bu blok bileşeni. İsterseniz bunu ben genellikle videolarımda söylüyorum. Klasik bileşen kullanıyorum ben ağırlıklı olarak ama siz isterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi sidebar 1. Son yazılar demiş. Mesela bunu bir kaldıralım. Gitsin. Mağaza kısmı. Arama. Bunu da kaldıralım. O da gitsin. Son yorumlar. Onu da kaldıralım. Onu da sildik. Şimdi buraya ekleyelim. Hepsine göz at diyelim. Mesela ürünle ilgili bakalım. Mesela ürün arama var. Şimdi bunu bir alırız ya da şunu alalım. Şunu bir alalım. Ondan sonra şunu da alalım. Bakalım. Şunu da alalım. Bir de arama alalım. Başka bir şey var mı? Yok herhalde. Bir Fox diye aratalım. Bakalım çıkacak mı? Tamam bunu aldık zaten. Şimdi bunlar bir kalsın. Şöyle bir kalsın güncelleyelim. Bakalım şeyde nasıl gözükecek. Ona bakacağım şimdi. Bir sayfayı yenileyelim. Bakın bu şekilde. Mesela dediğim gibi bunları nereden özelleştireceksiniz arkadaşlar? Eklentiye giriyorsunuz. Buradan zaten herhangi bir şey var mı? Yok. Genişlik %100 demiş. Bunu mesela 25 yapalım. 25 olsun. Bayrak pozisyonu sağ. Metin türü açıklama tamam. Bu şekilde olsun. Tamam. Böyle olsun. Bu da böyle olsun kalsın. Şöyle bir daha yenileyelim bakalım. Bunu kullanmayabilirsiniz icabında. Şuradan da kullanabilirsiniz. Mesela Türk parası buradan çevirici olarak kullanabilirsiniz. Bunları da şuradan işte neredendi? Geliyoruz WooCommerce'e ayarlara. Bunları biraz ayarlarıyla, stilleriyle oynamanız lazım arkadaşlar işte. Dediğim gibi. Para birimine, eklentimize giriyoruz. Burada bakın tasarımcı olan kısma girdikten sonra bunu düzenle diyorsunuz. Düzenle dedikten sonra burada işte bakın bu şekilde bunu biraz buralarda oynayacaksınız. Artık sayfanıza göre biraz şeklini şemalini değiştireceksiniz arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Bunu kaldırabiliriz icabında. Bu biraz fazla büyük zaten. Yani şunu kullanabilirsiniz mesela çeviriciyi. Döviz kurları demiş mesela euro. Yani bu da kalabilir. Yani kalabilir ya da gerek yok. Bunu da kaldırırsınız. Bir tanesi yeterli. Çevirici yeterli aslında. Bakın böyle bu şekilde mesela bayrağı gösterdim. Şunu kapatırsak ne olur? Bakayım. Ne değişecek? Bir bakalım ya. Mesela bayrağı kaldırınca bakın gitti. Yani bu şekilde dediğim gibi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Edit yaparken fark ettim. Editteyken karşıma çıktı. O yüzden bunları da en azından işlemiş olduk. Evet. Umarım arkadaşlar anlatabilmişimdir. Yani dilim döndüğünce, elimden geldiğince detaylı olarak anlatmak istedim size. Eklenti dediğim gibi güzel. Hoşuma gidiyor. VPN üzerinden de testimizi yaptık. Şimdi 2 tane para birimiyle çalıştığınız için yani diğer para birimlerinde tabii ki test ama mantık olarak aynısı zaten. Şimdi bir euro ekledik. Dolar da aynı şekilde ekleyeceksiniz. Sterlini de, pound'u da aynı şekilde ekleyeceksiniz. Onlarda da aynı şekilde isterseniz ürün bazında fiyatlarını değiştirirsiniz.
Sabit fiyat yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey ya da otomatik olarak sistem kendisi kuru çevirip o fiyatlara satar. Kullanışlı ama özellikle de diyorum arkadaşlar, bakın geliştiricinin sayfasına muhakkak girin. Çok fazla bilgi var ya. Ben bu kadar profesyonel yapacaklarını düşünüyorum. Bu eklentinin bu sayılarda kalması çok düşündürücü aslında. Bilmiyorum, belki bundan daha iyi bir eklenti var mıdır? Ona da bakmak lazım. İşte zaman buldukça bunları hep karşılaştıracağız. Yani bu şekilde olan eklentilerin diğer farklı eklentilerle karşılaştıracağız. Aradaki farkı bulacağız ama şu an gayet iyi çalışıyor. Gözüküyor yani. Öyle gözüküyor. Dediğim gibi. Sayfayı da yormuyor en azından. Ne olur? Kullanılır mı? Tavsiye eder miyim? Ederim arkadaşlar. Böyle bir şey düşünüyorsanız da ederim. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar, emeklerimin karşılığında bir beğeni atarsanız, yorum da yazarsanız çok sevinirim. Lütfen abone olun arkadaşlar. Bakın videoları seyredenlerimizin yarısından fazlası abone olmayan arkadaşlar. Biliyorsunuz belli bir limit var. O limite geçtiğiniz zaman da YouTube size bir ödeme yapacak sonuçta. Ödeme yapmaya başlayacak. En azından da oradan da benim de bir gelirim olmuş olur. Sizlerin sayesinde olacak arkadaşlar. Hep birlikte büyüteceğiz bu kanalı bir şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben e-ticarete bayağı alıştım. E-ticarette gidiyoruz ama bakalım hayırlısı ne olacak artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.